Sizlere yeni geliştirilmiş Rainbow Reflective Flex tekstil folyomuzu kullanarak Printek Plotter cihazımızın detaylı kesim testini yapacağım şimdi. Malzememizi yerleştirelim. Hızlandırılmış bir şekilde geçiyorum. Bildiğiniz üzere malzemeyi doğru yerleştirmek özellikle uzun kesimlerde kaymaması için çok önemli. Bilgisayar getirmek yerine flash diske PLT dosyası olarak kaydettim. İlk önce bir bıçağımızı başlayacağı konuma yerleştirelim. Malzememizi de alalım içeri biraz. Şimdi size bir bıçak çıkıklığını göstereyim. Bu ince bir malzeme olduğu için neredeyse hiç ucu gözükmeyecek. Sadece elle hissedeceksiniz diyebilirim. Basıncı da 85'e ayarlamışız. Hız en düşükte. Çünkü gerçekten denememizde 2,5 mm yüksekliğinde harfler 0,1 mm yani milimetrenin onda biri eninde çizgiler var. Buradan başlayacağız. Repeat tuşuna 2 kere basıyoruz. U-Disk çıkıyor. Enter diyoruz. Zaten bir tane dosya vardı. Enter diyorum ve kesime başlıyorum. Makinamız keserken size neleri kestiğini bir bilgisayar ekranından detaylı olarak göstereyim. Gerçekten makineyi çok zorlayacak dizaynlarımız var çünkü. Şimdi sizin için birkaç farklı şekil keseceğiz. Zorlamak için ilk çizgiler, sonra yuvarlak, sonra da harf kesiyoruz. Bu çizgilerin özelliği bildiğiniz üzere makine malzemeyi ileri geri, bıçağı sağa sola oynatır. Dolayısıyla farklı kalınlıklarda 5 mm kalınlıktan başlayarak 0,1 mm kalınlığa kadar farklı çizgiler keseceğiz. Bakın 01, 02, 03, 04 vesaire diye 1'e kadar gidiyor. Sonra da 2, 3, 4, 5. Farklı açılarda kesmemizin nedeni biri 0,1 milimi X aksında, diğerinde Y aksında, yani biri kafanın ileri geri gittiği aks, biri malzemenin ileri geri gittiği aksta 0,1 milimi kesebiliyor mu? Ve de diagonalde iki aksın birden çalıştığı şekilde daha da zor olanında 0,1 milim kalınlığında ve diğer çizgileri kesebiliyor mu? Yuvarlak da bildiğiniz üzere çok zor bir objedir. Çok nizami iki aksında çalışması gerekir. 1 santim çapıyla başlayıp 9 milim, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en son 1 milimetre çapına kadar yuvarlak kesiyoruz. Harflerde de S ve E harfini seçtik ki S yuvarlak bir harf, E köşeli bir harf ve girinti çıkıntı da çok fazla. Yine kalınlık 10 milim yani 1 santimden başlıyor harf yüksekliği diyeyim. En küçük olanı da 2,5 milimetre yüksekliğinde, aynısı E harfi için de geçerli. Şimdi kesim sonuçlarına bakalım isterseniz. Evet, detaylı kesimimiz bitti. Şimdi isterseniz şunu bir kesip ayıklayalım. Bu arada çok komik bir şey söyleyeceğim. Şu mıknatıslı kutu aslında bizim mıknatıs tutan yazı tahtası folyoları için sattığımız bir şey. Aksesuar. Ama Plotter'da inanılmaz pratik oluyor. Bıçakları falan da koyabiliyorsunuz. Ayıklama işlemini hızlandırılmış bir şekilde geçiyorum. En ince çizgiler hakikaten biraz zor oluyor. Şimdi yavaşlattım. Bakın bu 0,2 milimetre kalınlığındaki çizgiydi. Bu 0,1 mm kalınlığındaki çizgi. Kesilmiş yeri daha rahat görebilmeniz için de ışık önüne burayı tutuyorum. Sırasıyla 2,5 milimlik E harfimiz, 2,5 milimlik S harfimiz ve de yuvarlaklarımızı gösteriyoruz.